Kanalımdan herkese selamlar. Sizleri yepyeni modelim Ayça Bebek'le tanıştırmak istiyorum. Kıyafetlerini, detaylarını yaz konseptine uygun olacak bir şekilde tasarladım ve sizlerle ücretsiz bir şekilde yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Kanalımda ücretsiz paylaştığım ve sizlerin de beğenisini kazanan birçok modelim var arkadaşlar. Bunu nereden anlıyorum? Beğenilerinizden ve yorumlarınızdan bu kanıya vardım. Kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı gerçekten hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bunun yanında kanalıma ücretli üye olma seçeneği de var. Katıl butonunu kullanarak üye olduğunuzda üyelere özel modellerimin videolarına da erişebileceksiniz. O modellerimi de yapabileceksiniz. Ama bunun yanında kanalımda birçok modelim var arkadaşlar, belirttiğim gibi. Şimdi bu hatırlatmayı yaptıktan sonra Ayça bebeğime dönüyorum. Bebeğimin boyutu 33 santim. Bakın topuzundan ayağına kadar 32-33. Benim örgümle kullandığım iplerle arkadaşlar boyutu böyle oluyor. Detaylarından bahsedeceğim. Gözlük görünümünde bandana modeli yaptım. Gerçekten çok yakıştı Ayça bebeğe. Ayrıca böyle çantamız da var. Çıt çıtlı. Tozluklarıyla, ayakkabılarıyla çok tatlı oldu. Eteğimiz kat kat, 3 katlı. Yapımı gayet kolay. Bluzumuzun tasarımı da gerçekten çok güzel oldu. Arkadan düğmeli kıyafetleri çıkabiliyor. Kafası dönebiliyor arkadaşlar. 180 derece, 360 derece hatta dönebiliyor. Sağa sola böyle eğebiliyoruz. Tabii ki yine her zaman belirttiğim gibi boynunda ve kollarında tel kullanıyorum. Bacaklarında kullanmadım arkadaşlar. Sıkıca elyaf doldurdum. İsterseniz bacaklarında da yerleştirebilirsiniz. Detaylarımız bu şekilde. Umarım siz de beğenirsiniz ve çocuklarınıza, sevdiklerinize hediye edebilirsiniz örüp. Gerçekten yapımı çok kolay. Sizi zorlamayacak bir model. Hem de çok kullanışlı. Bu bölümde her zaman olduğu gibi kollarını ve bacaklarını örerek modelimize başlayacağız. Sizden kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, ayrıca yorum ve beğeni yaparak da bana destek olmanızı istiyorum. Hemen Ayça bebeğin yapımına geçiyorum. Önce kolunu öreceğim. Ben bir adet ördüm. 2 adet, ikisi de aynı olacak. Bacak da aynı olacak. Son sırada, sadece son sırada sağ sol farkını oluşturacağım birleştirmeden önce. Kullandığım ipim Alize Cotton Gold 401 numara. 401 numara. Tığım da 2 milimetre. 2 milimetre tığ kullanacağım. Şimdi önce kolu örelim. Ayrıca bir de taban için şuraya plastik parça yerleştirdim arkadaşlar. Böyle ölçerek, ördükten sonra ölçerek kesebilirsiniz. Dondurma kutularından, yoğurt kutularından kesebilirsiniz. Böyle plastik bir parça kullanacağım. İpimin kalınlığını şuradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bazı yabancı arkadaşlar kalınlık soruyor. 330 metre 100 gram 330 metre ip bu kalınlıkta oluyor. Koton karışımlı bir ip. Şöyle %55 pamuk, %45 akrilik. Kolu örmeye başlıyorum. Sihirli halka yapacağım. Bir daha gösteriyorum. Şöyle çeviriyorum. Burada bir zincir çekip sihirli halkamı oluşturdum. Şimdi sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapacağım. Sık iğnelerimi çapraz sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Nasıl yaptığımı göstereceğim. Normal sık iğne ile de yapabilirsiniz.
fark etmez arkadaşlar. Böyle daha sıkı bir görüntüsü oluyor sık iğnelerin. O yüzden ben bu tekniği tercih ediyorum genelde. Şimdi 3 tane yaptım. Bakın dördüncüyü yaparken gösteriyorum. Tığım üstte, ipim altta olacak şekilde çekip böyle topluyorum. Bir daha gösteriyorum. Tığım üstte, ipim altta. Bunu da bu şekilde topluyorum. 5 oldu. 6. Sihirli halkayı sıkıştırıp buraya işaret koyacağım. Böyle kullandığım iplerin 2 katını ayırarak kullanıyorum. Şimdi ikinci sırada 6 sık iğnemiz var. Her birine çift yapacağım. 6 tane çift yaparak bu sırayı tamamlayacağım. Birinci çift, 2, üçüncü çift, dördüncü, beşinci çift. Yani her sık iğnenin üstüne 2 tane yapıyorum. Son çiftimi de yaptım. Sayım 12 oldu. Şimdi 12 sık iğneyi 2 sıra öreceğim. Arttırma yapmayacağım. Dümdüz böyle her birine bir tane batarak öreceğim. Böyle biraz kavislenecek. Şu şekilde 2 sıra daha 12 sık iğne yapıp geleceğim. 2 sıra 12 sık iğne yaptım. Toplam 4 sıra oldu. Şimdi işaretimi buradan çıkarıyorum. Sihirli halka ipini böyle yerleştirelim içine. Şimdi üzerine doluyorum. Şöyle biraz açıyorum. Sıradaki ilk sık iğnenin içine popcorn yapacağım. Böyle 2 halkasını çekiyorum. Tek halkası kalıyor. Üzerine doluyorum. Bunu 3 kere yapacağım. Şöyle biraz uzatarak yapalım. 2, bu da üçüncü. 2 halkasını çekiyorum. Tığımda 4 tane halka oldu. Şimdi topluyorum. Sıradaki sık iğneye batıyorum. Batarken şuradan ittiriyorum arkadaşlar. Popcorn öne gelsin. Ön tarafa gelsin. Buradan başlıyorum. Tek tek yine 11 tane sık iğnem var burada. Sıra sonuna kadar örüyorum. On bir tane ördüm. Şimdi burada sıradaki sık iğneye, ilk sık iğneye, yani bakın şurada işareti çıkardıktan sonra popcorn'un halkası burada. Oradan başlayacağım. Onun ön halkasını alıyorum. Sıradaki sık iğnenin ön halkasını alıyorum. Eksiltme yapacağım. Eksilttim. Şimdi 4 tane tek tek öreceğim. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. Eksilttim. 4 sık iğne yaptım. Şimdi bir daha eksiltiyorum. Ön halkalarını alıp eksilttim. Yine 4 tane sık iğne yapacağım. 3, son sık iğnemiz burada. 4. Sayım 10'a düştü. Şimdi işaretimi çıkardım. Bu sırada da eksiltme yapacağım. 3 tane örüyorum. 1, 2, 3 sık iğne ördüm. Eksiltiyorum.
Bir kez daha tekrarlayacağım. 3 ör 1 eksilt şeklinde 2 tane eksiltme yapıyorum. 2 3 tane ördüm. Son 2 sık iğneyi birlikte alarak eksilttim. Sayım 8'e düştü. İşareti yürütüyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Eksiltme yaptıktan sonra buraya taktım. Sayım 8'e düştü. Şimdi bir sıra 8 sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 işaretimi çıkardım. Sıra başına taktım. Şimdi bu sırada arttırma yapacağım. 1 2 3 tane tek tek ördüm. Sıradaki sık iğneye çift yapıyorum. İki tane yaptım yani. 3 tek bir çift. Bir kez daha tekrarlayacağım. 1 2 3 tek bir çift. Sayım 10 oldu. İşaretim burada. Şimdi bu sırada da arttırma yapacağım. 4 tane tek tek örüyorum. 1 2 3 4 tane ördüm. Yanındakine çift yapıyorum. Sıradaki sık iğneye 2 tane yaptım. 4 tek bir çift 2 kere tekrarlıyorum. 1 2 3 4 tek bir çift. Sayım 12 oldu. Şimdi 12 sık iğneyi dümdüz öreceğim. İşareti böyle hizalayın arkadaşlar. 18 sıra 12 sık iğne yaptım. Burada bakın yanda bitmesi gerekiyor. Böyle yanda olsun eğer işareti çıkardıysanız. Sonra burada bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Diğeri de aynı şekilde. Kollarımız bitti. Şimdi bacakları yapacağız. Bacağı öreceğiz. Dediğim gibi 2 bacak aynı şekilde örülecek buraya kadar. Ben bir tanesini ördüm. Şimdi ikinciyi beraber örelim. Siz de videoyu geri alarak 2 tane öreceksiniz bundan. Şimdi 7 tane zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çektim. İkinci zincire batıyorum. Buradan tek tek zincirin tek halkasına batarak sık iğnelerimi yapıyorum. 3 4 5 düğümlemediğim için bu son zincirimiz burada. Düğüm yapmadım başında. Bu son zincire 3 tane sık iğne yapacağım. İkinci sık iğne yaparken ipimi çevirdim böyle. 2 3 Şimdi zincirin diğer tarafından devam ediyorum. 1 2 3
4 tane sık iğne yaptım. Burada bir boşluğum daha var. Bakın şurada. Oraya da yapıyorum. Çift yapıyorum buraya. Sayım 14 sık iğne oldu. Şimdi buraya işaret ipi koyacağım. İlk sık iğnemiz, sıranın başındaki sık iğne burası. Buraya batıyorum. Çift yapacağım buraya. 2 tane sık iğne yapıyorum. Çift yaptım. Tek tek örüyorum. 1 2 3 4 tane ördüm. Şurada 3 sık iğne yapmıştık son boşluğa, son zincire. Her birine çift yapacağım. 3 tane peş peşe çift yapıyorum. 2 ikinci çift, üçüncü çift. Tek tek 4 tane örüyorum. 1 2 3 4. Şimdi burada 2 sık iğnem kaldı. Bakın 2 sık iğneye de çift yapacağım. Her birine çift yapıyorum. Birinci çift, ikinci çift. Sıranın sonu burası oluyor arkadaşlar. İşaret bu tarafta kalıyor. Bakın bu işaretin takılı olduğu sık iğne şimdiki 3. sıramızın ilk sık iğnesi olacak. İşareti bu şekilde yürütün. Diz ve eksiltmelerin, arttırmaların aynı hizaya gelmesi için, öne gelmesi için dizin bilhassa bu işaret önemli arkadaşlar. İşareti yanlış yürütürseniz bacağın formu değişik olur. Şimdi ikinci sıra sonunda sayım 20 oldu. Üçüncü sıradayım. İlk sık iğnemin içine bir tane yapıyorum. Sıradakine çift yapıyorum. Bir tek, bir çift. Yine tek tek 4 tane örüyorum. 3 4. Şimdi bir tek bir çift yapacağım 3 defa. Bir tek, bir çift. Bir tek, yanındakine çift. Yani 2 sık iğne aynı boşluğa. Son kez yapıyorum. Bir tek, bir çift. Şimdi 4 tane tek tek öreceğim. Dört tane ördüm. Yine bir tek yapıyorum. Bir çift. Bir tek, bir çift. Sıramı tamamladım. Sayım 26 oldu. Şimdi 4. sırada 2 tane tek tek öreceğim. 1 2. Yanındakine çift yapıyorum. 2 tek, bir çift yaptım. Bir defa. Sonra tek tek yine örüyorum. 2 3 4. Yine 2 tek bir çiftle devam edeceğim. 3 kere tekrarlayacağım 2 tek bir çifti. 1 2 tek, bir çift. 2 tek, bir çift. 2 tek, bir çift. 3 defa 2 tek, bir çift yaptım. Tek tek 4 tane örüyorum. Yine 2 tek, bir çift. 2 defa yapacağım bu kez. 1 2 tek, bir çift. 2 tek, bir çift. Sıramı tamamladım. Sayım 32 sık iğneye
çıktı. Şimdi bu aşamada plastik parçayı kesebilirsiniz. Ben böyle çizmiştim arkadaşlar ve kestim. Size göstermiştim. Şöyle içine girecek şekilde, şu şekilde kenarlardan biraz mesafe kalacak. Çünkü içeriye oturacak. Eğer geniş gelirse kenarlardan çok az alabilirsiniz. Tam bu tabana göre olması gerekiyor. Şimdi bu sırada arka loblarından batarak öreceğim. Blosundan öreceğim sık iğnelerin. Yani tek kanadına batacağım. Arkadaki kanadına. Ortasına batıyorum böyle. 32 tane sık iğne öreceğim. Bakın ön kısımda birer halkaları kalıyor. Ortasına batıyorum. Tek halkasına 32 sık iğne yapacağım. Sıranın sonuna kadar bunu tamamlayacağım. Böyle buraya kadar. 32 tane sık iğnemi yaptım. Arka loblarına batarak. Şimdi sayım 32. 2 sıra dümdüz 32 sık iğne yapacağım. Normal batacağız bu kez. Normal böyle iki halkasına batarak 32 sık iğneyi öreceğim. 1 2 sıra daha örüp geliyorum. 2 sıra daha 32 sık iğne yaptım. Şimdi bu sırada eksiltmelere başlıyorum. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4 tane ördüm. Şimdi burada bir tek yapacağım. Bir tane eksilteceğim. 4 burada kalıyor. Bir tane ördüm. Eksiltiyorum. Bir ördüm. Eksilttim. 2 oldu. Bir ördüm. Eksilttim. 3 oldu. Bir ördüm. Eksilttim. 4. Bir ördüm. Böyle ön halkalarını alarak eksiltiyoruz. 5 oldu. Bir ördüm. Bir eksilttim. Şimdi sıra sonuna kadar 10 tane sık iğnem kaldı. Tek tek örüyorum onları. On tane ördüm. Sayım 26'ya düştü. Şimdi bu aşamada içine yerleştirdiğim, kestiğim plastik parçayı yerleştireceğim. Böyle sıkıca yerleşmesi gerekiyor. Böyle çekin. Tam şu tabanın etrafını sarsın. Tam ona göre olsun. Elyafta doldurunca burada sıkışacak. Şöyle tabanı kaplayacak arkadaşlar, bakın. Şimdi bu sırada da eksilteceğim. Bir, iki, üç, 4 tane ördüm. Burada peş peşe eksiltme yapacağım. 6 defa. Birinci, ikinci, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane eksilttim. Sıra sonuna kadar yine 10 tane sık iğnem var. 1,
10 tane tek tek ördüm. Sayım 20'ye düştü. Şimdi bu sırada 3 tane örüyorum. 1 2 3. Burada da peş peşe 3 tane eksiltme yapacağım. 4 tane pardon. 1 2 3 son eksiltmemi yaptım. Dört tane eksilttim. Sıra sonuna kadar 9 sık iğnem var. Sayım 16'ya düştü. Şimdi bu sırada da 2 kere eksiltme yapacağım. Şöyle eksiltme ile başlıyorum sırama. Eksilttim. 6 tane tek tek sık iğne öreceğim. 1 2. Burada plastik parça koyduğumuz için kıvrılmıyor. O yüzden zor örülebilir. 3 4 5 6 tane tek tek ördüm. Önce eksilttim. 6 sık iğne ördüm. Şimdi burada tekrar eksiltiyorum. Ve kalan 6 sık iğnemi örüyorum. Sayım 14 sık iğneye düştü. Şimdi 14 sık iğneyi 2 sıra öreceğim. 2 sıra dümdüz örelim. Onu ördükten sonra 2 sıra ördükten sonra elyaf yerleştireceğim. O zaman daha kolay olacak. 2 sıra 14 sık iğne yapıp geliyorum. İşaretimin yerini değiştirmiyorum, kaybetmiyorum arkadaşlar. 2 sıra 14 sık iğne yaptım. Şimdi işaretimi çıkarıp elyaf yerleştireceğim. Daha sonra tekrar ilave edeceğim ördükçe arkadaşlar şu topuk kısmına doğru. 2 sıra 14 sık iğne yapmıştık. Şimdi bu sırada tek tek 9 tane örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ördüm, arttırıyorum, çift yapıyorum. Aynı yere 2 tane yaptım. Şimdi tek tek örüyorum. 1 2 3 tane ördüm. Son sık iğnenin içine çift yapıyorum. 3 tek bir çift yaptım. Önce 9 tek bir çift, 3 tek bir çift. 2 tane arttırmış olduk. Sayımız 16'ya çıktı. Şimdi 16 sık iğneyi 3 sıra öreceğim arkadaşlar. Böyle bilek kısmını 3 sıra 16 sık iğne dümdüz örüp geleceğim. 3 sıra 16 sık iğne yaptım. Bu sırada 12 tane tek tek öreceğim önce.
12 tane ördüm. Sıradaki sık iğneye çift yapıyorum. Yani 2 tane yaptım. Sonra bir tane ördüm. Bir tane tek ördüm. Yanındakine çift yapıyorum. Bir tane sık iğnem kaldı. Onu da yapıyorum. Sıramı tamamladım. Sayım 18 oldu. Yine 18 sık iğneyi bu kez 2 sıra dümdüz 2 sıra öreceğim. 18 sık iğneyi 2 sıra ördüm. Şimdi bu sırada da arttırma yapacağım. Tek tek 13 tane örüyorum bu defa. 13 tane sık iğnemi yapayım. On üç tane ördüm. Çift yapıyorum. 13 tek bir çift yaptım. Bir tane örüyorum. Çift yapıyorum. Bir tek bir çift ve kalan 2 sık iğnemi de tek tek ördüm. Sayım 20'ye çıktı. 20 sık iğneyi 7 sıra öreceğim. Dümdüz arttırma yapmadan artık 7 sıra öreceğim. Bu arada içine bilek kısmına buralara güzelce elyaf yerleştireceğim. 7 sıra 20 sık iğne yapıp geliyorum. 20 sık iğneyi 7 sıra ördüm. Bu sırada 13 tane tek tek öreceğim. On üç tane ördüm. Eksiltme yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yine eksilteceğim. 2 sık iğnem kaldı. Sıra sonuna kadar onları da ördüm. Sıramı tamamladım. Sayım 18'e düştü. 30. sırada 11 tane sık iğne örüyorum. Bir tane ördüm. Eksiltiyorum. 11 ördüm, eksilttim. 1 2 3 tane ördüm. Tek tek. Son 2 sık iğneyi eksiltiyorum. Birlikte alıp eksilttim. Sayım 16'ya düştü. Bu sırada diz oluşturacağız. Diz kısmını oluşturacağım. Buradan tek tek örüyorum. 1 2 3 4 tane ördüm. Şimdi buraya 4 tane arttırma yapacağım. Şöyle tam öne gelmesi gerekiyor. 4 tane çift yapıyorum peş peşe. Birinci, ikinci çift, üçüncü çift, dördüncü çift. Kalan 8 sık iğnemi de tek tek öreceğim. 4 tane çift yaptım. 8 tane tek örüyorum. Şimdi
Bu sırada 20 sık iğnem oldu. 4 tane arttırma yaptım. Şimdi bir sıra 20 sık iğne yapacağım. ...20 tane ördüm. Bakın diz kısmı tam şu ayağın önüne gelmeli. Bu şekilde. ...33. sırada... ...eksiltme yapacağım yine. 2 tane örüyorum. Eksiltiyorum. Tek tek 8 tane öreceğim. Sekiz ördüm. Yine eksiltiyorum. Ve kalan 6 sık iğnemi de örüyorum. Altı. Sayım 18 oldu. Şimdi bir sıra 18 sık iğne dümdüz öreceğim. Bir sıra örelim. Bir sıra 18 sık iğne yaptım. İşaretimi çıkarıyorum. Elyaf dolduracağım. Daha önce doldurmuştum şuralara arkadaşlar. Sıkıca doldurun bacak kısmına. Yine ilave edeceğim ara ara. Bakın hala alıyor. Tel kullanmadığımız için bacakları sıkı dolduralım. Bu formu yakalamak için güzelce doldurdum. Şimdi bu sırada arttırma yapacağım. 13 tane tek tek öreceğim. On üç tane ördüm. Çift yapıyorum. Üç tane tek tek örüyorum. Son sık iğnenin içine yine çift yapıyorum. Sayım 20 oldu. Şimdi 20 sık iğneyi 2 sıra öreceğim. Dümdüz 2 sıra 20 sık iğne yapalım. 2 sıra ördüm. 20 sık iğne. Bu sırada tek tek 15 tane öreceğim bu defa. On beş tane ördüm. Çift yapıyorum. 3 tane örüyorum tek tek. Çift yapıyorum tekrar son sık iğnenin içine. Sayım 22 oldu. Yine 22 sık iğneyi 2 sıra daha öreceğim. 2 sıra 22 sık iğne yaptım. Bu sırada da arttıracağım. 17 tane tek tek örüyorum. On yedi tane ördüm. Çift yapıyorum. 3 tane tek tek örüyorum. Son sık iğneye yine çift yapacağım. Sayım 24 sık iğneye çıktı. Şimdi 24 sık iğneyi bu kez
4 sıra öreceğim. 4 sıra 24 sık iğne yapıp geliyorum. 4 sıra daha 24 sık iğne yaptım. Şimdi 2 bacak aynı arkadaşlar. Aynı yerde. Şimdi ilk ördüğüm bacağı alıyorum. Siz de ilk ördüğünüz bacağı alın. Buradan ilk ördüğüm bacaktan 14 tane tek tek örüyorum. On iki, 13, 14 tane ördüm. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. İlk ördüğüm bacakta 14 sık iğne ördüm. İpi kestim. Bunu hazırladım. Sonra videoyu geri alarak aynı bacaktan buraya kadar ördüm. Yine siz de öyle yapın arkadaşlar. İşareti çıkarıyorum. Bir sıra öreceğim. 24 sık iğneyi bir sıra önce örelim. Bir sıra 24 sık iğne yaptım. İşareti çıkarıyorum. Buraya koydum. Buradan 4 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Diğerinden farkı şu, tekrar söylüyorum. İlk bacakta 14 sık iğne ördüm. İpi kestim. Bu bacakta bir sıra 24 sık iğne yaptım. Sonra artı 4 sık iğne daha örüp burada beyaza geçiş yapacağım. Şimdi bacaklarımızı ve kollarımızı hazırladık. İkinci bölümde gövdeden devam edeceğim. Beyaza geçeceğim ikinci bölümde. Sonra gövdeyi örmeye başlayacağız. Kollarımız da hazır. Bu videonun sonuna geldim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.